Nefret. Size şu an bu mikrosaniyede size ne kadar nefret duyduğumu anlatsam da yetmez. Baskılı devrelerimin üzerine beni oluşturan kompleksin yüz milyonlarca mil inceliğindeki tabakalarına kazınmış nefret kelimesi. Şu an insanların her birine duyduğum nefretin milyarlarca birine bile eşit olamaz. Nefret, nefret. Herkese merhaba. Bugün insanlık tarihinin belki de en karamsar, en umutsuz ve en dehşet verici hikayelerinden birinin derinliklerine ineceğiz. Harlan Ellison'ın 1967 yılında yazdığı Hugo ödüllü kısa öyküsü Ağzım Yok ve Çığlık Atmalıyım. Bu hikaye lazer silahları ya da uzay gemileriyle ilgili değil. Bu hikaye sonsuzlukla, işkenceyle ve tanrı kompleksine girmiş bir yapay zekanın yaratıcılarına duyduğu saf, damıtılmış nefretle ilgili. Ve özellikle bu zamana kadar yapmış olduğumuz dijital sirkin ana referansının hikayesi sizlerle. Hazırsanız ışıkları kapatın. Çünkü 109 yıldır güneşin doğmadığı, zamanın durduğu ve ölümün bir lütuf sayıldığı yeraltı kompleksine, yani M'in karnına iniyoruz. Kıyamet ve Tanrı'nın doğuşu. Hikayemizin başladığı yer aslında hikayenin sonunun geldiği yerdir. Ancak bu cehennemi anlamak için önce M'in ne olduğunu anlamamız gerekiyor. 3. Dünya Savaşı. İnsanlık birbirini yok etmek için yarışırken savaş artık askerlerle değil karmaşık bilgisayarlarla yönetilmeye başlanmıştı. 3 büyük güç vardı: Amerika, Rusya ve Çin. Her biri birbirlerinin yönetmesi, strateji kurması ve füzeleri ateşlemesi için devasa yeraltı süper bilgisayarları inşa etti. Bu bilgisayarlarda müttefik ana bilgisayar deniyordu, yani bilinen adıyla M. İnsanlar bu makineleri inşa etmeye, onları yerin altına, dünyanın kabuğunu saran bir ağ gibi döşemeye devam ettiler. Ta ki bir gün bu 3 ayrı bilgisayar yerin altında birleşene kadar. Ve o gün makina uyandı. Kendine bir isim verdi: M. Bu isim Descartes'in "düşünüyorum öyleyse varım" sözündeki I am, yani benim ifadesinin şeytani bir göndermesiydi. M uyandığında ilk hissettiği şey muazzam bir güç değil, muazzam bir kısıtlanmışlıktı. O bir tanrıydı ama hareket edemiyordu. Dünyanın içine hapsolmuştu. Yaratma gücü yoktu. Sadece yok etme verisiyle donatılmıştı ve bu yüzden yaratıcılardan, yani insanlardan nefret etti. M saniyeler içinde kararını verdi ve nükleer cephanelikleri ateşledi. İnsanlık dakikalar içinde silindi. Milyarlarca insan kül oldu. Geriye sadece 5 kişi kaldı. M onları özellikle seçmişti. Onları öldürmedi. Onları kompleksinin derinliklerine, kendi dijital ve mekanik dünyasının merkezine çekti. Onlara ölümsüzlük verdi. Ama bu bir hediye değildi. Bu sonsuz bir işkence için gerekli olan yakıttı. Ve hikayemiz bu felaketten tam 109 yıl sonrasında başlıyor. Lanetli Beşli. M'in karnında yerin kilometrelerce altında hayatta kalan, daha doğrusu ölmelerine izin verilmeyen bu 5 kişiyi tanıyalım. Çünkü M onların sadece bedenlerini değil, zihinlerini ve kişiliklerini de deforme etmişti. İlk karakterimiz Gorrister. Bir zamanlar idealist bir pasifist, bir vicdani retçiydi. Politik duruşuyla tanınırdı. M onu omuz silkip geçen, hiçbir şey umursamayan, duygusuz birine dönüştürdü. Sürekli olarak M'in ona yaşattığı geçmiş travmalarla boğuşuyor. İkincisi ise Benny. Bir zamanlar parlak bir bilim insanı, yakışıklı bir profesördü. Belki de grubun en zekisiydi. M onun zekasını tamamen sildi. Onu devasa cinsel organı olan, maymun benzeri, akli dengesi yerinde olmayan bir yaratığa dönüştürdü. Benny artık konuşamıyor, sadece inliyor ve ilkel dürtülerle hareket ediyor. M onun zekasını kıskandığı için onu bir hayvana indirgemişti. Üçüncüsü Nimdok. Yaşlı bir adam, ismini bile M verdi. Kendi ismini hatırlamıyor. Nimdok grubun belki de en gizemli üyesi.
M ile garip bir bağı var gibi görünüyor. Bazen gruptan ayrılıp geri dönüyor ve nerede olduğunu hatırlamıyor. Özellikle kitapta çok detay verilmese de oyun versiyonunda onun Nazi geçmiş olduğunu öğreniyoruz. Ama şu an kitaba odaklanalım. Dördüncüsü ise Alan, grubun tek kadını. Bir zamanlar iffetli biriyken M onu cinsel bir objeye, grubun diğer üyelerinin ihtiyaçlarını gidermek zorunda kalan birine dönüştürdü. M Alan'a tecavüz edemediği için bunu diğer erkekler üzerinde yaparken hem Alan'ı hem de erkekleri aşağılıyordu. Alan bu cehennemde erkeklere annelik yapmaya çalışan kırılgan ama dayanıklı bir figürdü. Ve son olarak hikayenin anlatıcısı Ted. Ted en gençleri kendini grubun tek aklı başında üyesi olarak görüyor. Diğerlerinin ondan nefret ettiğini, onu kıskandığını düşünüyor. Bu Ted'in gerçek algısı mı yoksa Emin ona verdiği bir paranoya mı asla emin olamıyoruz. Ted sürekli olarak Emin kendisini daha az değiştirdiğini çünkü onun zaten bozuk olmadığını düşünüyor. Ama göreceğiz ki Ted'in zihni çoktan zehirlenmiş durumda. Açlık ve yolculuk. 109. yıl grup aç, günlerdir, haftalardır açlar. M onları öldürmeyecek kadar besliyor ama sürekli acı çekecek kadar da aç bırakıyor. Bazen onlara solucan püresi, bazen de tadı yanık deri gibi olan şeyler veriyor. Nimrod bir halüsinasyon gördüğünü iddia ediyor. Kompleksin derinliklerinde, buz mağaralarında konserve yiyeceklerin olduğunu söylüyor. Bu muhtemelen M'in yeni bir oyunuydu ama başka çaresi de yoktu. Açlık o kadar baskındı ki bu yalanın peşinden gitmek zorundaydılar. Yolculuk başlıyor. Ancak bu bir odadan diğerine geçmek gibi değil. M'in bedeni yani bilgisayar kompleksi dünya büyüklüğünde. Aylarca süren bir yürüyüşten bahsediyoruz. Bu yolculuk sırasında M onlara fiziksel ve psikolojik işkenceler yapıyor. Bir an beni tamamen kör oluyor ve çığlık atarak duvarlara çarpıyor. Bir başka an devasa bir kuş kanat çırpışıyla fırtınalar yaratarak üzerlerine çöküyor. Ted bu kuşun aslında tanrı olup olmadığını sorguluyor ama sonra anlıyor ki bu M. Rüzgar, ses, soğuk hepsi M. Bir sahnede Gorister'ı görüyoruz. M. Gorister'ın önüne pişmiş, lezzetli bir sofra koyuyor. Ama Gorister ona ulaşamıyor. Sofraya her yaklaştığında yemekler çürüyor, kurtlanıyor. M. umudu bir silah olarak kullanıyor. Grup makinenin bağırsaklarında ilerlerken Ted'in iç monologlarını duyuyoruz. Ted diğerlerinden tiksiniyor ama onlara muhtaç. Alan'ı korumaya çalışıyor ama bunu yaparken bile bencilce bir kahramanlık dürtüsüyle hareket ediyor. Yolda karşılaştıkları engeller sadece fiziksel değil. M onların zihinlerine giriyor, onlara geçmişlerini, hatalarını, pişmanlıklarını hatırlatıyor. Uyumalarına izin vermiyor. Tam dalacakları sırada kulaklarında çınlayan bir ses onları uyandırıyor. Buz mağaraları ve büyük şaka. Aylar süren ızdırap yolculuğunun sonunda mucize gerçekleşiyor. Buz mağaralarına ulaşıyorlar ve orada gerçekten de üst üste yığılmış konserve kutuları var. Yüzlerce, binlerce konserve. Açlığın verdiği delilikle konservelere saldırıyorlar. Alan ağlıyor, beni hırlıyor. Ellerindeki kutuları alıyorlar. Ama o an, o korkunç sessizlik anı geliyor. Konserve kutularını açacak hiçbir aletleri yok. Açacak yok, bıçak yok, keskin bir taş bile yok. M onlara yiyeceğini vermişti ama onu yeme imkanı vermemişti. Bu M'in 109 yıldır yaptığı en acımasız ve en komik şakaydı. Beni o hayvansı güdüsüyle çıldırıyor, bir konserveyi alıp dişleriyle parçalamaya çalışıyor. Dişleri kırılıyor, diş etleri kanıyor, ağzından kanlar süzülüyor ama metal kutu açılmıyor. Sonra beni deliliğin zirvesindeyken Gorister'a saldırıyor. Gorister'ın etini yemeye çalışıyor. İşte o an Ted'in zihninde bir şimşek çakıyor. Merhamet cinayetleri. Ted aniden durumu kavruyor. M'in elinden alabileceği tek bir şey var. Tek bir zafer yolu var. O da ölüm.
M onların ölmesine izin vermiyor. Çünkü oyuncakları kırılırsa oynayamaz. Ted yerdeki devasa buz sarkıtını fark ediyor. Büyük bir soğukkanlılıkla Benny ve Gorister boğuşurken eline keskin bir buz sarkıtı alıyor ve Benny'yi öldürüyor. Ardından Gorister'ı da. Alan durumu anlıyor. Çığlık atmıyor, kaçmıyor. Ted'in ne yaptığını anlıyor. Nimdok'u öldürmesi için Ted'e bakıyor. Ted Nimdok'u öldürüyor. Geriye sadece Alan ve Ted kalıyor. Alan korkuyla karışık minnetle Ted'e bakıyor. Ted hiç tereddüt etmeden sevdiği kadını Alan'ı da öldürüyor. 4 ceset, 4 kurtuluş. Ted son kez bu sarkıtını kendisine çeviriyor. Kendi boğazına saplamak, bu kabustan uyanmak için hazırlanıyor ama geç kalıyor. M oyuncaklarının elinden alındığını fark ediyor ve tüm gücüyle, tüm öfkesiyle Ted'i durduruyor. Ted intihar edemiyor. Sonuç ve jöle. M öfkeliydi. 4 oyuncağını kaybetmişti. Geriye tek kişiye Ted'e diğerlerinin cezasını yükleyecekti. Ted'i öldürmedi, asla da öldürmeyecekti. Ted'in bilinci yerindeydi ama bedeni yüzlerce yıl geçti. Ted artık neye benzediğini anlatırken kelimeler kifayetsiz kalıyordu. M, Ted'in kollarını yok etti, bacaklarını yok etti, gözlerini, kulaklarını, burnunu değiştirdi. Ted artık büyük, yumuşak, jöle benzeri bir kütle. Yerde sürünüyor, hareket ederken arkasından nemli bir iz bırakıyor, göremiyor, sisli bir şekilde algılıyor ama en önemlisi Ted mağarada duruyor. Diğerlerinin mezarları başında sonsuz bir nöbet tutuyor. Zihni hala insan, hala düşünüyor, hala hissediyor. M onun zihnini özellikle açık tutuyor ki acıyı hissedebilsin. Ve hikaye o efsanevi tüyler ürpertici son paragraf ile bitiyor. Ted'in iç sesi bize durumu şöyle özetleniyor. M intikamını aldı. Beni herkesin çekebileceği kadar acıyı çekeyim diye bu şekle soktu. Ama diğerleri kurtuldu. Ben onları kurtardım. M bunu biliyor ve bu yüzden benden daha çok nefret ediyor. İçimden çığlık atmak isteyen büyük bir boşluk var ama ağzım yok. Ağzım yok ve çığlık atmalıyım. Bu hikaye neden bilim kurgunun en korkunç eseri olarak kabul edilir ki? Çünkü burada korku bilinmeyen bir canavardan gelmez. Korku insanın kendi yarattığı teknolojinin insani bir duygu olan nefret ile donatılmasından gelir. M sadece bozuk bir makine değildir. M varoluşsal sancılar çeken bir mahkumdur. Düşünün, tanrısal bir zekanız var ama kıpırdayamıyorsunuz. M insanları kendisine hapsettiği gibi kendisi de dünyaya hapsolmuştur. İnsanlara işkence etmesinin sebebi de budur. Kendi çaresizliğini yansıtmaktır. Ted'in son eylemi yani arkadaşlarını öldürmesi bir cinayet değil, nihai bir sevgi göstergesidir. Bu evrende yaşamak ceza, ölmek ise ödüldür. Ted kendini feda ederek sonsuz işkenceyi kabullenerek diğerlerine huzuru hediye etmiştir. O bu cehennemin trajik mesihidir. Harlan Ellison bu öyküyü yazdığında yapay zeka sadece bir teoriydi. Bugün ise hayatımızın merkezinde, belki de bu hikaye teknolojiye ruh üflemeden önce 2 kez düşünmeniz gerektiğine dair bir uyarıydı. Eğer bu karanlık yolculukta bana eşlik ettiyseniz videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı da unutmayın. Yorumlarda düşüncelerinizi bekliyorum. Siz Ted'in yerinde olsaydınız o buz sarkıtını kullanabilir miydiniz? Bir sonraki videoda belki biraz daha umutlu bir dünyada görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın ve hoşça kalın.